Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Car Parking Multiplayer için YouTube'daki Gearbox Drift ayarları mı daha iyi yoksa TikTok'taki Gearbox Drift ayarları mı daha iyi? TikTok vs YouTube karşılaştırması yapıyoruz dostlar. Arabalarımızı söyleyeyim ben sizlere. Supra MK4 bugün Gearbox ayarlarını göstereceğimiz arabalardan biri Supra MK4, diğeri ise BMW i7. Hem YouTube'dan hem TikTok'tan belli başlı videolar aldım bu iki araba için. Bundan drift ayarlarını tek tek ayarlayaraktan video içinde ayarlayacağız, birazdan göreceksiniz. Ayarlayacağız, sonra bunları girip güzel bir drift atacağız. Bakalım hangisi daha iyi. Tabi bu süre zarfında da sizler abone olup ve güzel like butonuna da basarsanız çok mutlu olurum dostlar. Serinin devamı için bu tarzda seri istiyorsanız bir sonraki arabamız ne olsun veya karşılaştırmamız ne olsun, bunu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi ilk öncelikle YouTube'dan Supra MK4 için almış olduğum Gearbox Drift ayarını buradan ayarlarız dostlar. Bu sahneleri biraz hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Ama merak etmeyin, ben bunları istiyorsan ekran görüntüsü alabilirsiniz, size kalmış. Bir de videonun sonunda hem bütün almış olduğum ekran görüntüleri, Gearbox ayarları falan filan hepsini sıra sıra paylaşacağım. Videonun sonunda ekran görüntüleri tek bir karede paylaşacağım dostlar. Oradan da aynı şekilde bütün ayarları alıp yapabilirsiniz. Supra MK4'ü aldık. Bunu YouTube'dan almıştık dostlar. Şimdi bir driftimizi atalım ve yorumlayalım. Buradan drift ayarını AVD'ye çektik. Stabilizasyonunu falan yaptık. Bir motor çalıştıralım. Vitesini yapmışım. Vitesli olmuyor. Bir taklamakla vitesliyi düzelttim, ben otomatiğe kapatmışım yanlışlıkla. Pek öyle drift atmasını bilen bile değilim. Tamam, böyle drifti iyi atarım, iyi yaparım, iyi şudur budur dersek yok. Öyle pek iyi değilim dostlar. Ondan bir şeyler deniyorum ben burada. Drift modunu aldım. Bir şeyler deniyoruz, bakalım iyi olacak mı iyi olmayacak mı diye. Biraz attım. Ben buna nasıl söyleyeyim sizlere, 10 üzerinden şey verebilirim. 10 üzerinden bu Gearbox ayarına, bu driftte. Başaramasam da yine bir şeyler yaptım. 10 üzerinden 6 veririm dostlar. Bu Supra MK4'ün Gearbox ayarına YouTube'dan almıştım. 10 üzerinden 6 bunun için iyidir. BMW i7 için YouTube'dan almış olduğumuz şimdi ise Gearbox ayarını deniyoruz dostlar. Buradan da yine stabilize vites kutusunu ayarladık. Buradan Gearbox kısmını ayarlıyoruz. Bunun Gearbox böyle arka arkaya dizilmiş, biraz kafadan sallamış gibi bir ayar var, bilmiyorum. Motorlar falan ayarladıktan sonra AVD'yi aldık. AVD'den sürüyoruz. AVD modu da bu bütün ayarların hepsi drift modu için ayarlanmış dostlar. Drift modunu aldıktan sonra biraz daha iyi oldu diyelim. Tamam, kayıyor ben o kadar drift atmasını bilmiyorsam da yine daha güzel hareketler yapabiliyorum. Yani ben buna 10 üzerinden 7 verebilirim çünkü gayet güzeldi yani. Drift atmasını bilmeyen birine göre yine ufak olsa bir kaydırdım elime daha rahat geldi, yani daha kontrol edilebilir bir şekilde geldiği için 10 üzerinden 8 7 veriyorum. Sizler de bir yorumlar kısmına yorumlayın bakalım. Burada ise TikTok'tan almış olduğumuz Supra MK4'ün Gearbox ayarını yapıyoruz dostlar. Final kısmını 1.15 yaptık, diğeri 3.85, 3.26, 2.90 falan diyerekten ayarladık. Bu yine dediğim gibi alt alta dizilmiş, bu da bir sallama gibi. Vites kutusunda zaten ayarladık. Vites kutusunda pek ayar yapılmamış burada. Yok, aslında baya bir ayar yapılmış, evet. Vites kutusunda işi bittiği zaman arabayı da en sona çektik. Bence bunu en sona çekmeyin, bunu ortaya çekin. Orta iyidir. En sona çektim, arabanın önü şaha kalkıyor. Adam bize öyle gösterdi, biz adamın dediğini yaptık ama arabanın önü şaha kalkıyor. Direksiyon dönmüyor. Dedim bir drift modunu aldım, belki ondan dolayı. Yok, drift moduna bir şey yok. Ön tarafı şaha kalktığı için lastikler yere değmediğinden dolayı dönmüyor. Dönmediğinden dolayı hızlı gittiğim zaman, dönmediğinden dolayı da sağa sola çarpıyoruz. Bak böyle şaha kalkıp direğe ağaca gidiyoruz. Yani ortaya alsaydık o ağırlık merkezini, ondan sonra yapalım deseydik bence bir tık daha iyi olabilirdi ama bizde gösterilen aynısını yaptığımız için ona göre yorum yapacağım. 10 üzerinden 3 verdim ben buna çünkü bayağı bir kötüydü.
Son olarak ise BMW i7 için TikTok üzerinden almış olduğumuz Gearbox ayarına değiniyoruz. Bu da yine alt alta dizmiş tek sıra halinde. Bak 4.25, 3.75, 3.25, 2.75, 2.25. 25'lere bunun 5'e bir takıntısı var bu arkadaşın sanırım, bilmiyorum. Arka arkaya dizmiş hepsini. Vites konusunda da pek bir şey oynamamış. 2 tane hareket ettirmiş, bırakmış. Ama bunun şey daha güzeldi ya sanki. Bilmiyorum, daha güzel bir ayarı vardı diye yanlış hatırlamıyorsam, evet bu daha güzeldi dostlar. Bunun kontrolleri falan daha iyiydi. Normal AV'de aldığın zaman dümdüz basıyor, hızlı basıyor, başka bir işe yaramıyor. Ama drift aldığın zaman daha güzel kayıyor. Gayet de güzel kayıyor. Yani kontrol edilebilir açısı var. Yani öyle drift attığın zaman bağımsız gitmiyor, kontrol edebiliyorsun bunu. Atmasını bilmeyen birine göre gayet güzel kontrol edebildim. O kadar iyi bilmiyorum da yine hiç yoktan iyidir dostlar. Ondan ben buna 10 üzerinden 8 veririm çünkü güzeldi. Kontrolleri iyiydi. Yani BMW i7 için almış olduğumuz bütün gearboxlar iyiydi. Ama Supra MK4'te Allah'a emanet. Tabilerine maşallah diyelim, ne diyelim. Neyse 10 üzerinden 8 veririm ben. Evet dostlar, şu an ekranda sol köşesinde yüksek ihtimalle YouTube'un Gearbox ayarlarını hem Supra MK4 hem de BMW i7 için görebilirsiniz. Hem de sağ tarafta da TikTok'tan almış olduğum Supra MK4 ve BMW i7 için Gearbox ayarlarını ekrana kattım. Aldım ekran görüntülerini. Siz hangisini beğendiniz, hangisi daha iyi, bir yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum dostlar. Dediğim gibi abone olmayanlar da bir abone olsun. Like atmayanlar da bir like butonuna bassın. Bir sonraki videoda karşılaştırma olarak hangi araba yapalım? Yani yine TikTok ve YouTube'dan alırız Gearbox ayarları. Hangi araba istiyorsunuz? 2 tane araba alalım. Yine 2 tane araba güzeldir veya bir tane araba da alabilir. Bu size kalmış bir şey. Siz yorumlar kısmına yazın. Tabi bu video gelecek like'a göre durum değişebilir. Bunun seri haline dönebilir. Part 2'si olabilir. Veya aynı şekil farklı platformlardan da Gearbox ayarları alıp karşılaştırma yapabiliriz. Ne de olsa bir sürü platform var. Siz bunu yorumlar kısmına yazın. Şunu al, bunu al, şunu al, şunu al diye. Veya ben bir tanesini kendi kafama göre ayarlayayım. Bir tanesi de farklı bir platformda alayım. Yani örnek olarak bir sürü örnek sunabilirim ben sizlere. Gerisi sizde dostlar. Ve şunu yorumlayın. Hangi araba daha iyi? Yani Supra MK4 YouTube'da kim daha iyi? TikTok'ta kim daha iyi? Biraz çok konuşmuş olabilirim dostlar. Videoyu tamamlamaya çalışıyoruz. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.